Merhaba arkadaşlar, Gülay Hala kanalına yeniden hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bu videomda amigurumi örmeye yeni başlayacak olan arkadaşlar için amigurumi ipleri, malzemeleri ve terimleriyle ilgili bir takım kısa bilgiler paylaşmak istiyorum. Bunu hızlandırılmış bir amigurumi kursu olarak da düşünebilirsiniz. Bu konuda bana çok fazla soru geldiği için ve bu konuda benden çok fazla yardım isteyen mesajlar aldığım için böyle bir video yapmak istedim arkadaşlar. Ama öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Daha önce hiç örgü örmediyseniz, elinize hiç tığ almadıysanız direkt amigurumi ile başlamayın arkadaşlar. Önce tığ ve ipi tutmayı öğrenmeniz gerekiyor. Yani örgü konusunda biraz tecrübe kazanmanız gerekiyor. Benim size tavsiyem elinize bir tığ ip alıp ilk önce elinizin örgüye yatkınlığını artırıp ondan sonra amigurumi örmeye geçmenizi tavsiye ederim. Çünkü amigurumi'de çok fazla detay var, çok fazla terim var. Bunlar sizin kafanızı karıştırabilir, sizi yorabilir, zor gelebilir. Ondan sonra da çok zevk alabileceğiniz bir örgü olmasına rağmen sıkılıp bırakabilirsiniz. Elinize aldığınız herhangi bir tığ ve iple küçük parçalar örerek, kaşkol örerek, kendinize bere, şapka, eldiven örerek ilk önce elinizin örgüye yatkınlığını geliştirin. Daha sonra amigurumi'ye geçin. Benim size tavsiyem bu olacaktır. Ancak örgü örmeyi biliyorum, sadece amigurumi hiç örmedim diyorsanız bu video sizler için. Şimdi arkadaşlar amigurumi'de kullanılan ipler genellikle pamuk iplikler. Yani en az %50 oranında pamuk içeren iplikler. Burada birkaç tane örnek var. Yani ben çok fazla amigurumi ipi kullandım. Ancak size en çok beğendiğim birkaç tanesini burada göstereceğim. Kafanızı çok fazla karıştırmak istemiyorum. Yani amacım ip tanıtmak değil. İplerle ilgili bilgi almak isterseniz iplerin özellikleriyle ilgili hazırlanmış birçok video var. Ancak bizim konumuz amigurumi olduğu için ve ben kendi tecrübe edinmiş olduğum ipleri size önermek istediğim için şöyle birkaç tane buraya marka bıraktım. Yani ilk defa amigurumi örecekseniz bu iplerle başlayabilirsiniz. Amigurumi iplerinin en büyük özellikleri pamuk oranlarının en az %50 olması. Yani bizim tercihimiz en az %50 oranında pamuk, geri kalan oranda da akrilik olması. Bu hem sağlık açısından önemli, sağlıklı bir ip, organik olması açısından önemli. Hem de örerken daha rahat şekillendirme, modellendirme yapabilmemiz için önemli. Ama akrilik iplerle de amigurumi örülüyor. Bütün dünyada amigurumi örülüyor. Biz Türkiye'de birazcık daha koton oranına dikkat ediyoruz. Ama baktığınızda, incelediğinizde, yabancıların videolarını özellikle incelediğinizde çok da fazla bu konuda rahatsız değiller. Yani her türlü iple, hatta yün iplerle bile hayvan figürleri örüyorlar. Biz Türkiye'de birazcık daha işte illa pamuk olsun, pamuk oranı yüksek olsun diye titizleniyoruz. Tabii sağlık açısından daha uygun olduğu için, ama en büyük nedeni de örümü daha rahat. Yani pamuk içerikli ipler daha yumuşatılmış ipler oluyor ve örümü daha rahat oluyor. Bir de dikkat etmeniz gereken, amigurumi çok zor örülüyor biliyorsunuz. Örümü çok zor. Herhangi bir ip ya da kalitesiz bir markada ip kullandığınızda çok kısa sırada tül erecektir, esneyecektir. Dolayısıyla elyaf doldurduğunuzda görüntü olarak istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Bunun için amigurumi örerken kullanacağınız ipin kaliteli olmasına öncelikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi benim size önereceğim ürünler, kalın iplerle başlamak isterseniz, ki ben ilk Yarnart Jeans ile başlamıştım ve çok uzun yıllar devam ettim. Çok memnun kaldığım bir ip. Yarnart Jeans'in iplerini size tavsiye edebilirim. Bakın üzerinde yazar. %55 pamuk, %45 akriliktir. Şurada renk kodu yazar. Şu üretildiği parti numarasıdır. Çok büyük parçaları örmeyeceğimiz için bize şu numara gerekli değil. Bu ipler 50 gramlıktır ve 160 metredir. Bakın burada size belirtmiş. Yani etiketin üzerinde iple ilgili her türlü bilgi zaten firma size belirtmiş. Ama çok fazla detaya girerek kafanızı çok fazla karıştırmak istemiyorum. Yarnart'a alternatif olarak Yarnart diye bir ip var. Bu ipi ben kullandım ve memnun da kaldım. Yumuşak. Kalınlık oranı da iyi ve fiyatı Yarnart'a göre, yani şu ipe göre daha uygun idi. Yani eğer değişmediyse daha uygundu. Bu iple de başlayabilirsiniz. Bu ip de çok güzel bir ip başlangıç olarak. Ben son dönemlerde Alize Cotton Gold'la çok fazla örüyorum. Bunu çok fazla kullanıyorum. Orta kalınlıkta bir ip, yani şu diğer 3 markaya göre bu ip
daha ince. Bu ipi tercih etmemin nedenlerinden bir tanesi hem örümü çok rahat, yumuşak olduğu için hem de çok fazla renk alternatifi var. Yani renk kartelası çok geniş olduğu için bu markayı kullanıyorum. Belki kalın iplerle başlamanız ilk başlangıç olarak sık iğneleri görebilmeniz adına daha uygun olacaktır. Lanos Alara çok güzel bir ip bunun için. Başlangıç noktası için Lanos Alara ile de amigurumi örmeye başlayabilirsiniz. Kalın bir iptir. Örgüsü düzgün. Sonucundan çok memnun kaldığım iplerden bir tanesidir. Kalın bir iple başlamanız sizin için daha avantajlı olabilir. Lanos Alara'yı da size tavsiye ederim arkadaşlar. Buradaki iplerin hepsinin pamuk oranı %50-55 arasında değişiyor. Bu sizi şu anda çok ilgilendirmiyor aslında. Siz amigurumi örmeye yeni başlayacaksınız. Dolayısıyla ördükçe, siz kendiniz tecrübe edindikçe hangi ipi daha rahat öreceğinizi görürsünüz. Bunun dışında amigurumi örerken sürekli olarak farklı iplere yönelmenize gerek yok. Hep aynı ipi de kullanabilirsiniz. Alıştığınız ipi de kullanabilirsiniz. Ama videolardan ya da tasarımcıların ürünlerinden öreceğinizde zaten videolarda tasarımcılar kullandıkları ve önerdikleri ipleri renk kodları ile birlikte size veriyorlar. Dolayısıyla bu konuda kafanızı çok karıştırmanıza gerek yok. Modelini ördüğünüz tasarımcının yönlendirmiş olduğu ipi kullanmanız tasarımcıyla aynı sonucu alabilmeniz için çok önemli. Peki hangi tığlarla örmeliyiz? Şimdi ona geçelim. Amigurumi iplerinin çoğu 2 ile 3 milim arasındaki tığlarla genelde örülüyor. Şimdi benim size tavsiyem, sadece bir tane tığ alacaksanız 2.2 milimlik tığ. Ben en çok bu tığı kullanıyorum. Bakın şurada milimi yazıyor tığın. 2.20 yazıyor. Yani 2.2 milimlik bir tığ bu. Sadece bir tane tığ alıp bir başlayayım bakalım devam edecek miyim diyorsanız 2.2 alabilirsiniz. Ama ben birkaç tane alırım çünkü öreceğimden çok eminim diyorsanız elinizde 2.2, 2.1 milim ikisinden bir tanesi, yani her ikisi değil, 2.1 veya 2.2 milimlik bir tığ olsun. Ve mutlaka 2,5'luk, bakın 2,50 milimlik bir tığ bu. 2,5'luk bir tığ olsun. Bir de bazı detayları örebilmeniz için arada gerekli olabiliyor. Şöyle ince uçlu bir tığınız olsun. Benim bu tığım 1.7 milimlik bir tığ. Oyuncakların parmak örümlerinde ya da küçük detaylarda bu tığı kullanıyorum. Kullanacağınız size en çok gerekli olacak olan numaralar bunlar. Yani 2,5 numaralık bir tığınız olacak. 2.2 milimlik bir tığınız olacak ve bir tane de ince bir tığınız olacak. Bu 1,5, 1.7 olabilir. Benimki 1.7. Diğerleri hakkında çok fazla bilgim yok çünkü hep bunu kullanıyorum. Uçları güzel olan tığları seçin arkadaşlar. Bu güzel bir marka. Ben bu markayı uzun süreden beri kullanıyorum. Bu markanın dışında bu Yabalı'nın da ben tığlarını kullandım. Bu da çok güzeldi. Uzun süredir de şu tığlarla örgü örüyorum. Bunlardan çok memnunum. Şöyle elinizde 3 tane tığ olması yeterli olacaktır. Tabii kadife iplerle falan figür örecekseniz onlarda çok daha kalın tığlar kullanılıyor. Onlara geçtiğiniz zaman ileriki süreçte o iplere uygun tığları daha sonra alabilirsiniz. İlk etapta almanıza gerek yok. Yani size ilk etapta gerekli olacak olan 2.2 ya da 2.5 milimlik bir tığ olacaktır. Gerekli görürseniz de şöyle ince bir tığ mutlaka elinizde bulunsun. Şimdi amigurumi için şöyle setler satılıyor arkadaşlar. İğne. Bunları zaten set halinde tek tek almanıza gerek yok. Bunlar farklı büyüklükteki iğnelerin olduğu, 4-5 tane iğnenin olduğu setler var. Ama mutlaka böyle uzun bir iğneniz olması gerekiyor. Amigurumi'de en çok kullandığınız iğne böyle uzun bir iğne olacak. Böyle bir iğne setiniz olmalı. Güzel kesen ince uçlu bir makasınız olmalı. Şu yer belirleyici, işaretleyici olarak genelde kullandığımız bir şey. Ben bunu ilk almıştım ama çok fazla kullanmadım. İşaretleyici olarak ben ip koyuyorum. Yani o daha kolayıma gidiyor. Bunu sürekli sokup takmak açıkçası bazen yerini falan kaybedebiliyorum. Almanız çok gerekli olan bir malzeme değil. Ama çok özeniyorsanız bir iki tane alın. Şöyle toplu iğneler olacak. Toplu iğnelerde gözleri, dudakları, İşte kulaklarının yerini belirlemede bunları çok kullanıyoruz. Böyle iri toplu iğneleriniz olsun. Şu amigurumi gözlerini siz hemen almayın. Bunların numaraları var. Bakın şöyle mesela şu 10 milimlik bir göz, şu 12 milimlik bir göz arasında büyüklük farkı var.
Bunlar kilitli göz. Görmüşsünüzdür. Hemen ilk etapta birçok numara almanıza gerek yok. Öreceğiniz ürüne göre tasarımcı size zaten hangi gözü, kaç numara gözü kullanacağınızı belirtir. Bu gözleri alırken ona göre alın. Ben sadece göstermek istedim. Böyle amigurumi'de kilitli göz kullanıyoruz. Bunun dışında bazı malzemeleri falan var amigurumi'nin. Mesela elyaf doldurmak için şöyle bir cımbızı var. Bu tür malzemeleri hemen özenerek almayın çünkü kullanamayabilirsiniz. Ben aldım mesela, bunu hiç kullanamıyorum. Yani bununla hiç dolum yapmıyorum. Ben hep makasımı kullanıyorum. Makasla döverek elyafı yerleştiriyorum. Yani çok fazla kullanmayacağınız ürünlere girmenize gerek yok ama malzemeleri arasında olduğu için size göstermek istedim. Bir de amigurumi'nin en önemli malzemesi bu boncuk elyaf. Arkadaşlar kesinlikle boncuk elyaf kullanın dolum yaparken. Pamuk ya da diğer ürünlerde göçmeler olabiliyor. Yani bir tarafı şişiyor, bir tarafı göçüyor, fakat boncuk elyaf öyle değil. Boncuk elyafla doldurduğunuzda çok daha düzgün durduğunu ve kabarık durduğunu göreceksiniz. Ben bu boncuk elyafları arkadaşlar yorgancılardan alıyorum. Bizim mahallemizde var mesela küçük bir esnaf. Mahallenizde yoksa bile çarşınızda mutlaka bu tür yerler olacaktır. Bunları kilo ile satan. Onlardan almanızı tavsiye ederim. İpçiler biraz pahalı satıyor. Yorgancılarda kilosunu daha ucuza bulabilirsiniz. İpçiler birazcık daha pahalı sattığı için daha az elyafa sahip oluyorsunuz. O yüzden gerek yok. Mahallenizde varsa gidin 250 gram yarım kilo alın. 1 kilo almayın, çok fazla büyük bir paket oluyor, taşınmıyor. Boncuk elyaf kesinlikle kullanmanız gerekiyor, onu söyledim. Amigurumi malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. Bunların dışında hatta şunu da kaldırayım. Hatta şunu da kaldıralım. Yani bunların dışında çok fazla bir şeye ihtiyaç olmayacak. Şunlar elinizde olması ve ipinizin elinizde olması amigurumi örmeniz için yeterli. Bunların dışında sahip olmak istediğiniz malzemeleri ihtiyaç duydukça alabilirsiniz. Öreceğiniz modelde belirtilmiş olan boyuta göre ve renge göre gözlerinizde alırsınız. Ama tığlar çok önemli, elyaf çok önemli, makas çok önemli ve tabii ki böyle uzun iğneler önemli. Bunların amigurumiye başlarken de elinizde olması gereken malzemelerimiz bunlar. Şimdi amigurumi ipleri ve amigurumi malzemeleriyle ilgili şöyle kısaca neler almanız gerekiyor, neler kullanabilirsiniz, bu bilgileri verdim. Videonun devamında da size amigurumi terimleriyle ilgili bilgiler vereceğim arkadaşlar. Çok aşırı derecede detaya girmeden bilmeniz gerekenleri kısaca size anlatacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.